Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle videoda iki konuyu işleyeceğiz. Birincisi ayna altı led uygulamasının tam olarak nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Bir diğeri de aynanın söküm işlemini yapacağız. Aynamda ufak bir kırık var, yenisiyle değiştireceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer ki kanala abone değilseniz abone olmayı, videolar hakkında bildirim almak için bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolar hakkında soru ve fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve daha fazla kitleye ulaşıp daha fazla insana yardımcı olabilmek için paylaşırsanız çok daha faydalı olacağımıza eminim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben parklara bağlamayıp burada kapının açılıp kapanmasıyla yanması için, fonksiyonel olması için şuradan elektrik kablolarından elektrik alacağım. Şimdi dilerseniz bunu görelim. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsanız söküm işlemine başlayalım. Bunun basit bir sökümü var. Şurada tırnak gibi bir yeri var. Oradan ufak ince bir tornavida yardımıyla sökerseniz şurada kenarda da göreceğiniz üzere bir boşluğu var. Bu çıkmış olacak. Daha sonra iki ayağı var. Şurada ve burada. Buralara tornavida ile bastırıp attırıyorsunuz. Bakın zaten boşa düştü. Daha sonra şuradan elinizle güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde, kırılacakmış gibi hissettiriyor ama korkmadan çekip çıkartıyorsunuz. Daha sonra kablomuz çıkıyor. Burada siz kablolarımızı isterseniz kontrol kalemiyle bulabilirsiniz, isterseniz gösterdiğim şekilde kullanabilirsiniz. Ben burada buldum bunları. Bu yeşil olan, kahverengi olan kabloları kullanıyorum. Buradan kabloyu çekiyoruz ve daha sonra isterseniz buradan kablo çekebilirsiniz ki ben ilk zamanlar buradan çekmiştim. Dilerseniz de şuradan direkt de o kablonun devamı var. Aşağı iniyor. Bu direkten de bulabilirsiniz. Şu anlık burayı bir toplayalım ve daha sonra videoya devam edelim. Birden korumak için elektrik bandıyla yalıtıyorum. Fakat daha sonra buraya bir soket ile sök tak sistem yapacağım. Şimdilik bu şekilde bağlantımı yapıyorum. Buradan kablomu da bu şekilde buraya kamufle ettim. Şimdi artık aynanın araç üstüne takım işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, aynanın ayak yuvalarını ve şuradan
kablo almamız için olan boşluğu görebiliyorsunuz. Bu noktadan, şu parmağımı soktuğum noktadan kabloları arka tarafa vereceğiz ve aracın içine almış olacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an oturttuk. Sırasıyla montajlarımızı gerçekleştirelim. İyice sıkıyoruz ki dışarıdan bir boşluk bırakmayalım. Bu parçanın montajında yanlış yapma şansınız yok. Şurada bir delik var ve bunun bir yuvası var. Evet, gördüğünüz üzere bakın, şuradaki yuva buraya oturuyor ve daha sonra tornavidayı sıkmaya başlayabiliyorsunuz. Çekim yaparken bunu göstermek birazcık zor. Şöyle sıkma işlemine başlıyoruz şimdi. Şöyle sıkarken aynı zamanda arka taraftan şöyle açıklığı da göstereyim. Bakın, şurada hala bir açıklık var. Şimdi sıktıkça oradaki açıklığın da kapandığını göreceksiniz. Bakın, açıklık da kapandı ve tam manasıyla sıktık. Evet, ayna montajımız tamamlandı. İlk kablomuzu da içeri aldık. Şurada kablolarımızı görüyorsunuz. Bu ayna kablomuzu şurada yeri var. Oraya takıyoruz. Daha sonra kontrol amaçlı aynamızı test edeceğiz. Evet, görüyorsunuz. Aynamız gayet güzel çalışıyor. Şimdi bu işlemin ardından ayna altı ledlerimizin bağlantısını yapacağız. Az önce göstermiştim. Tesisatımız buradan içeri giriyordu ve buradan bir kablo ile alıyorduk. Bu kabloyu da bu kabloya ekleyeceğiz ve montajımız tamam olacak. Daha sonra kapımızı toplayıp kapatmış olacağız. Kablomuzu uzun bıraktık. Herhangi bir probleme karşın şöyle göstereyim. Herhangi bir probleme karşın kablomuzun uzun olması bizim için avantaj oluyor. Kablomuzu fazla kısmını şuradaki kablo düzenleyicisine topladık. Şimdi kapımızı toplayıp daha sonra montaj işlemimizi bitirmiş olacağız.
kapımızı söktüğümüz gibi taktık. Aynamızı güzel bir şekilde değiştirdik. Şimdi kapağını kapatalım ve artık kullanmaya devam edebiliriz. Evet, aynamızın montajını da gerçekleştirdik. Şöyle göstereyim yakından. Şimdi içeriden bir de aynanın nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet, montajımızı gerçekleştirdik. Şimdi şöyle aynamızı ayarlayalım. Aynamızda çalışmada bir problem yok. Aynı zamanda görebilir misiniz bilmiyorum ama ayna altı ledimiz de çalışıyor. Bunun tabii ki gece görüntüsünü de göstereceğim. Ayna altı ledini ben parklara bağlayıp sürekli yanması taraftarı değilim. Ledler hem kısa ömürlü oluyor, bu şekilde sürekli yandığı zaman, hem de ben aracı binmeye yakın kilidini açtığım zaman gece karanlıkta ayağımın altını görmek isterim. Bu sebepten de işlevsel olması açısından bu şekilde işlem uyguladım. Aynı şekilde diğer tarafta da aynı altı ledim mevcut. Şurada gözüküyor. Evet arkadaşlar, sistemin gündüz nasıl çalıştığını göstereyim sizlere. Şöyle kapıyı açıyorum. Çalıştı. Kapıyı kapattım. Belli bir süre sonra kapanacak. Hatta bunun gece görüntüsünü de göstereceğim. Gece daha net bir şekilde belli oluyor. Hem aynamızı değişmiş olduk. Gayet güzel oldu. Hem de ayna altı ledimizi buna aktarırken size nasıl yapıldığına dair fikir belirtebilmek adına video çekmek istedim. Yaptığımız işlemin gece videosunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracımız ayna altı ledleriyle montajlandı. Şu an için herhangi bir ışık yok. Şimdi şöyle göstereyim. Anahtarla açacağız. Ve görüyorsunuz, ayna altlarımız güzel bir şekilde aydınlattı. Şimdi aynı işlemin kapatma esnasında nasıl olduğuna bakalım. Şöyle göstereyim. Şimdi kapatalım. Kısılarak sönüyor. Açıyoruz. Bu şekilde geceleri lastik kontrolü yapmak için oldukça iyi bir aydınlatması var. Ayna altı ledleri içerideki tavan aydınlatması ile birlikte çalıştığı için de herhangi bir park ışığı yakmada yanmaya devam etmiyor. Kapatıyoruz ve ışığımız da sönüyor. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Kapılar kapalıyken ışık yanmıyor. Kapıyı açıyoruz ve ışığımız gene yanıyor. Başarılı bir uygulama oldu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eksiklerim illaki olmuştur. Tek başına video çekmek oldukça zor maalesef. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yeni videolar hakkında bildirim almak için bildirimleri açmayı ve videoyu daha fazla kişinin görmesi, daha fazla kişinin faydalanması için paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler.